Yayın açtım. Güllü'nün, şarkıcı Güllü'nün vefatıyla ilgili yeni bir gelişme var ve çok çarpıcı bir, ifade söz konusu. Onun için canlı yayın açtım. Şarkıcı Güllü biliyorsunuz, 26 Eylül'de, Yalova Çınarcık'taki evinin beşinci kat, altıncı kattaki evinin penceresinden düşüp ölmüştü ve nasıl, neden vefat ettiği, oradan düştüğü hala soru işareti ama, kızıyla ilgili çeşitli iddialar var ve kızıyla ilgili şüpheler gittikçe artıyor Güllü'nün ölümüyle ilgili arkadaşlar. Eee, Bircan Dülger tanık. Dün konuşmuştuk. Çok çarpıcı şeyler söyledi savcıya. Güllü'nün yakın arkadaşı Bircan Dülger'in çarpıcı ifadesini dün konuşmuştuk. Bugün de diğer bir tanığın ifadesi ortaya çıktı arkadaşlar. Çağrı Kutlu'nun savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı. Ben böyle şey duymadım, böyle şey. Yani bu hakikaten öyle çarpıcı şeyler var ki Çağrı Kutlu'nun söylediği, Güllü'nün kızıyla ilgili, Tuğya'nın yaptıklarıyla, Tuğya'nın Çağrı Kutlu'ya, tanığa söyledikleriyle ilgili öyle çarpıcı açıklamaları var ki bu tanığın savcıya söylediği sözler Sabah gazetesinin acar muhabirleri tarafından bu ifade savcılıktan alındı ve yayınlandı. Çok çarpıcı. Bu konuda canlı yayın açmazsam olmazdı arkadaşlar. Sizlerle paylaşmak istedim. Teşekkür ederim. Güllü'nün vefatıyla ilgili soru işaretlerini benim yayınlarımdan takip ediyorsunuz. Bunu da sizlerle paylaşmam gerekiyor. Şimdi diyor ki Kutlu, Çağrı Kutlu da Güllü'nün kızını suçluyor. Tuğya'nın annesini öldürme fikri hep vardı diyor. Bir gün birinden silah istediğini duydum. Annemle dost olup onu öldüreceğim demişti. Olayın e, kaza olduğuna inanmıyorum diyor bu tanık. Tuğyan'ı Bircan vasıtasıyla tanıdım. Bircan evime temizliğe gelirdi. Daha sonra evimizde abi kardeş ilişkisi oluştu. Eee, Tuğyan'la da yaklaşık bir yıl önce tanıştım. Bana problemlerini anlatırdı. Yani Güllü'nün kızı. Çocuğu olduğunu, çocuğunun babasının uyuşturucu ticaretinden cezaevinde olduğunu söylemişti Tuğyan bana. Eee, Asla uyuşturucu madde kullanmadığını söyledi kendisinin. Ancak sonrasında kullandığını hem duydum hem de şahit oldum diyor. Yaklaşık 7 ay önce Tuğyan'la sahilde otururken Güllü yanımıza geldi. Gül ablayla o şekilde tanıştık. Bana çocuklarının kendisini hiç dinlemediğini söyledi Gül abla. Nisan'da Tuğyan beni arayıp annesini şikayet etti. Abi ben katil olacağım. Kendisi her altı yiyor. Hayatıma müdahale ediyor. Ben bunu öldüreceğim dedi. Güllü kızının evli barklı bir insanla birlikte olduğunu biliyordu ve bunu istemiyordu. Evli ve çocuklu bir adamla birlikte oluyordu Tuğyan, kızı Güllü'nün. Güllü bunu istemiyordu ve kızı da bundan dolayı annesine çok kızıyordu. Annesine şiddet uyguluyordu. Annesiyle devamlı kavga ediyordu. Tuğya'nın Kervan isminde evli çocuklu bir sevgilisi vardı. Gül abla kızının onunla görüşmesini istemiyordu. Ben telefonda Tuğyan'ı sakinleştirdim. Sonrasında beni Bircan aradı. Ben Armutlu'dayım, Tuğyan'a yetişemem, sen sakinleştir dedi. 6-7 saat sonra Tuğyan yanıma geldi. Çocuğumu, annemi öldüreceğim, evde 2 milyonluk altın var. Onu satsam beni idare etmez dedi. Görüyor musunuz arkadaşlar ya? Çocuğumu da öldüreceğim diyor, annemi de öldüreceğim diyor. Evde kasada 2 milyonluk altın olduğunu söylüyor. Onu alıp satsam beni idare etmez diyor. Ve o altınları kim aldı o kasadan? Annesi öldükten 4-5 saat sonra camı kırarak yan komşunun terasından geçip camı kırarak eve giren Tuğya'nın erkek kardeşi aldı. Annesinin kasasındaki 2 milyonluk altınları. Böyle bir evlat, 2 evladı vardı Güllü'nün ve ikisi de gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle evlatlar olur mu ya? Mayıs ayında Tuğyan benden para istedi. Bu tanık anlatmaya devam ediyor arkadaşlar.
Çağrı Kutlu anlatmaya devam ediyor. Mayıs ayında Tuğyan benden para istedi. Parayı alıp Tekirdağ'a gitti. Orada konsomatrislik yapmış. Bir yaşıma daha girdim. Güllü'nün kızı Tuğyan, hani bu pavyonlarda çalışır ya kızlar, kader mahkumları. Pavyonlarda masa masa dolaşırlardı, erkeklerle sohbet ederler, onların ikram ettiklerini içerler. Onları o masada hoş bir akşam geçirmeleri için onlarla otururlar, yer içer sohbet ederler. Konsomatris denir ya bunlara. Tuğyan da Tekirdağ'a gitti, orada konsomatrislik yapmış, kendisi söyledi. Haziranda pet şişeyle evime geldi. Şişenin içinde madde vardı. Ne diyeceğim dostlar, şaşırdım. Annesi için bu kadın ölecek dedi. Ben annemle dost olup sonra onu öldüreceğim dedi. Haziranda demiş bunu. Ne zaman öldü? 26 Ağustos'ta öldü. Tuğyan çok fazla kumar oynardı. Eyvah eyvah eyvah. Kızdayım, yasaklı madde var. Hem alkol var hem kumar var. Hatta Gül Hanım'ı da kumara alıştırmıştı. Gül Hanım internet bankacılığından anlamadığı için o hususlarda Tuğyan ve Deniz ilgilenirdi. Tuğyan annesine yatıracağı miktarları farklı söyleyip kalanı kendisine alırdı. Eyvah eyvah, evlada bakın dostlar, evlada bakın Allah aşkına ya. Annesiyle arasında kumar ve kervan yüzünden hep tartışmalar çıkardı. Kervan kim biliyorsunuz artık. Evli sevgilisi, evli ve çocuklu sevgilisi. Annesi diyor ki evli adamdan ne hayır gelecek sana? Bırak kızım, yapma bu rezilliği. Bırak şu adamı. Sen benim hayatıma karışamazsın diye annesine girişen bir kızdan konuşuyoruz arkadaşlar ya. Oğlu bir yandan dövüyormuş, kızı bir yandan dövüyormuş. Zavallı Güllü ya. Vah vah vah. Neler çekmiş ya kadıncağız. Neyse, anlatmaya devam ediyor Sayın Savcıya tanık Çağrı. Bu tanığı da, Bircan'ı da, Çağrı'yı da Yalova'da Cumhuriyet Savcılığına ifade vermeye ikna eden sevgili Ferdi Aydın arkadaşlar. Ferdi Aydın, Güllü'nün patronu. Güllü, Ferdi Aydın'a ölmeden bir süre önce, son bir yıldır Ferdi Aydın'ın İstiklal Caddesi'ndeki mekanında çalıştığını söylemiştim. Bir süre önce Ferdi Aydın'a diyor ki sen benim evladım sayılırsın, evladımsın Ferdi diyor. Ben ölürsem kızımdan diyor. Ben ölürsem beni kızım öldürmüştür dedi. Annesine demek ki kaç kere söyledi seni öldüreceğim diye. Çevresine söyleyen evlat annesine söylemez mi? Seni öldüreceğim, senin ölümün benim elimden olacak diye demek ki kaç kere söyledi. Bu arada dilerse bağlanıp Tuğyan bana buraya, oğlu da bağlanabilir, kendilerini ifade edebilirler. İsmi geçen herkes yayınıma bağlanabilir, beni arayabilir, cevap haklarını kullanabilirler. Bana defalarca annesini öldüreceğini söylemişti. Hatta kızının bakıcısının oğlu olan Osman da benim yanımda, Osman'a da benim yanımda silah bulmasını istemişti. Osman'dan silah istemiş. Güllü'nün kızı bana silah bul demiş. Silahı ne için kullanacağını söylemedi. Annesi için istediğini düşünüyorum. Tuğyan'ın kaçacağını ve suçu arkadaşı Sultan'ın üstüne yıkacağına inanıyorum. Sultan çok saf biridir. Eyvah, eyvah, eyvah. Tuğyan'ın kaçacağına inanıyorum diyor. Güllü'nün öldüğü tarihte Adana'daydım. Yine Çağrı Bey anlatıyor, tanık savcıya anlatıyor. Daha sonra Kıbrıs'a geçtim. Kıbrıs'tayken Bircan'ın oğlu Emre beni aradı. Dayı bir şeyler oluyor. Annem çok telaşlı. Tuğyan ve Sultan annemi tehdit ediyor dedi. Artık Güllü ölmüş. Tuğyan ve Sultan Bircan'ı tehdit ediyorlar. Bircan da benim Güllü'nün çıktığı mekanın sahibi Ferdi Bey'le o tarihlerde iletişim halinde olduğumu zannediyormuş. Bunları duyunca internetten Ferdi Bey'in menajerine ulaştım. Bildiklerimi Ferdi Bey'e anlattım. Ferdi Bey konuşmam için bana asla para teklifinde bulunmadı. Aksine onunla ben iletişime geçtim. Ben Tuğyan'ın kaçacağından eminim. Olayın aydınlatılmasını istiyorum. Hay senin yüreğine sağlık. Hepimiz olayın aydınlatılmasını istiyoruz. Eğer Tuğyan suçluysa suçlu olarak yakalansın, çıksın, cezasını çeksin. Suçsuzsa elbette ki masum olduğu da ispatlansın, konuşulsun, açıklansın.
Tuğya'nın arkadaşı Sultan çok saf bir kızdır. Tuğya'nın o kızın üzerine suç atabileceğini düşünüyorum. Bir gün Tuğyan beni WhatsApp'tan arayarak beni sakın arama, burada Burçe Gülhan Gözer isimli avukat beni Irak'tan biriyle tanıştırdı. Adam zengin, evli ancak ben parasını yiyeceğim. Çok kıskanç, sakın beni arama dedi. Kastettiği kişi Kervan isimli şahısmış. Kervan Yalova'da kuyumcu olarak görünür ancak aslında kaçakçı. Kervan'la ben de tanıştım. Bana Tuğyan için beni bundan kurtarın. Bu kadarını istemiyorum demişti. Ancak Tuğyan bize hep annesinin Kervan'ı istemediği için birlikte olamadıklarını söylemişti. Bakın evli Kervan'ı Güllü istemiyor. Aynı zamanda adam da Tuğyan'ı istemiyor. Beni bundan kurtarın diyormuş. Ama Yalova'da zorunlu olarak orada yaşıyor herhalde. Orayla bağlantısı var adamın. O yüzden de kurtulamıyor Tuğyan'dan. Kaçakçılık yapıyormuş Yalova üzerinden. Tuğyan'ın hep annesini öldürme düşüncesi vardı. 2 gün önce Tuğyan beni aradı. Ben sana annemi öldüreceğimi söyledim ama hiç böyle bir şey yaptım mı? Annemi öldürsem burada mı dururdum? Kaçardım. Böyle bir imkanım vardı dedi. Beni konuşmamam için aradı. Ben bu olayın kaza olduğuna inanmıyorum. Bakın bu ifadeyi savcıya veriyor bu arkadaş. Çağrı Bey. Çağrı Kutlu savcıya veriyor ve diyor ki 2 gün önce beni Tuğyan aradı. Ben sana annemi öldüreceğimi söyledim ama hiç böyle bir şey yaptım mı? Annemi öldürsem burada mı dururdum, kaçardım. Böyle bir imkanım vardı dedi. Beni konuşmaman için aradı. Ben bu olayın kaza olduğuna inanmıyorum. Bunların Samsun'da Sultan isimli bir arkadaşları daha var. Tüm telefon konuşmalarını o şahıs üzerinden yapıyorlar. Burçe Hanım'la da sürekli görüşüyorlar. Hatta Tuğyanlara hat ayarlamış. Hatla erkek arkadaşı konum takibi yapıyormuş. Yani bu hatla ayarlanan hatta takipten de kaçıyorlar. Polisler telefonları dinliyor tabii. Dinliyor, bakmayın siz, polis elinin üzerinde yatıyor mu zannediyorsunuz? Gözaltına almasa da sonuna kadar takibini devam ediyor incelemesine polis. Öte yandan tanık olarak ifade veren Tuğyan Ülkem Gülten'in yakın arkadaşı, neyse bu dünkü konu. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar o kadar çarpıcı bir konu ki bakın şunu ben bilmiyordum, yeni gördüm, yeni e, e, diyor ki 2 gün önce, yani bu ifadeyi ne zaman verdi ben size söyleyeyim. Ferdi Aydın götürdü Çağrı Bey'i ve Bircan Hanım'ı. Ben Ferdi Aydın'la Yalova'daydı konuştum. Bugün ne günlerden? Cumartesi. Yok, çarşamba. Çarşamba günü götürdü. Ferdi Aydın Yalova'daydı, adliyedeydi. Bircan Hanım'la e, Çağrı Kutlu çarşamba günü ifade verdiler. Ayın kaçıydı? 27'siydi. 27 Ekim'de ifade verdiler. 2 gün önce Tuğyan beni arayarak, yani 25 Ekim'de aramış Tuğyan bu Çağrı Bey'i. Savcıya diyor ki 2 gün önce Tuğyan beni arayarak ben sana annemi öldüreceğimi söyledim ama hiç böyle bir şey yaptım mı? Annemi öldürsem burada mı dururdum, kaçardım. Böyle bir imkanım vardı dedi. Beni konuşmamam için aradı. Ben bu olayın kaza olduğuna inanmıyorum diyor adam. Yani annesini Tuğyan öldürdü diyor. Çağrı Kutlu, Tuğyan'ın çok iyi tanıdığı, Tuğyan'ı çok iyi tanıyan. Bana yazıyorsunuz DM'den, soruyorsunuz, diyorsunuz ki Güllü'nün kızıyla ilgili bu kadar iddia varken neden hala gözaltına alınmadı? Neden hala sorgulanmıyor? Bilemeyiz. Bilemeyiz. Biz savcıların işini onlar kadar iyi bilemeyiz arkadaşlar. Biz polisin işini onlar kadar iyi bilemeyiz. Elbette herkesin bir bildiği var. Bu işle ilgilenen devlet yetkililerinin bir bildiği var. Bize düşen beklemek. Fakat bakın şu söyleyeceğim çok enteresan olacak. Çok enteresan gelecek size. Şimdi bu ifadeler devlete yakın olan Sabah gazetesinde, bundan evvel Bircan'ın da ifadesi Sabah gazetesinde yayınlandı. Sabah'ın Günaydın ilavesinde, magazin ilavesinde. Çağrı Kutlu ile Bircan Hanım peş peşe ifade verdiler. Aynı gün peş peşe ifade verdiler. Ferdi Aydın onları ifade vermek için götürdü. Kendileri gönülden istediler vermeyi. Aydınlansın istiyorlar, bildiklerini anlatmak istiyorlar. Ferdi Aydın da zaten istiyor ilk başından beri.
ve ifadelerini veriyorlar. İşte 2-3 gün sonra da Sabah gazetesinde bu haberi okuyoruz, bu ifadeleri okuyoruz. Bu ifadeler basına niye sızdırılıyor? Şimdi elbette ben bir gazeteci olarak bu ifadelerin, savcılıklardan basına verilmesine müteşekkirim. Çok mutluyum basına böyle değer verildiği için. Bir gazeteye de sızdırılmış olsa, bir gazeteye de verilmiş olsa bu asla veren için de suç değil, gazeteci için de suç değil. Gazeteci burada, mesleğini yapıyor. Savcılık da kamuoyunu aydınlatıyor gazeteci üzerinden. Fakat istese savcılık pek çok önemli davada olduğu gibi bu davada da tanıkların ifadelerini gizli tutabilirdi, açıklamazdı. Anlatabiliyor muyum? Neden savcılık bu ifadeleri noktasına virgülüne kadar gazeteciye veriyor, gazetede yayınlanmasını istiyor? Neden? Benim görüşüm, benim fikrim arkadaşlar, sayın adalet sistemi kamuoyunu hazırlıyor. Kamuoyunu bundan sonraki gelişmeler konusunda hazırlıyor. Çünkü toplumda çok büyük bir ilgi var bu konuya ve çok büyük bir e, merak var ve çok büyük bir baskı var. Yani onlar suçlu, onlar yargılansın. İşte kızıyla oğlu suçlu, kızı suçlu, sultan suçlu, yargılansın, yargılansın. Toplumun gazını almak için biraz. Yani topluma biz bu işin üzerindeyiz. Bakın çok da ciddi takip ediyoruz. Bu da zanlıların aleyhinde, bu kızı ve oğlunun aleyhine verilen ifadeler. Anlatabiliyor muyum? Yani bu işin üzerindeyiz. Yani merak etmeyin, adalet yerini bulacak. Şu anda ifadeler kızın aleyhinde, kızı suçlanıyor. Sizin gibi toplumun %99'u gibi tanıklar da kızını suçluyor ve deliller şahitlikler kızın aleyhinde. Merak etmeyin, adalet sistemi görevini yapıyor demek için diye yorumluyorum ben bu durumu arkadaşlar. Bunun arkasından gözaltı gelebilir mi? Gelebilir de gelemez de. Bir bakarsınız savcının beklediği kesin bir kanıt var. Beklediği kesin bir olay var. Bilirkişi raporu bu. %100 bilime dayanan bir bilirkişi raporu olacak. Çünkü bilimsel bir rapor olacak. Fizik, matematik, ölçümler, bu fizik mühendisleri, mühendislik biliminin bir çalışması, 3 fizik mühendisinin Güllü'nün düştüğü odada ve düştüğü yerde aşağıda yaptığı ölçümler. Daha evvel bu 3 fizik mühendisi anlatmıştım defalarca. Yalova'da bir başka cinayeti böyle ölçerek, biçerek olay yerinde ölçümlerle çözmüşlerdi. Onların çalışması bekleniyor herhalde ki hem tanıkların ifadesi diyecek savcı, hem işte maddi bulgular diyecek, yer kaygan şu bu filan. Ondan sonra hem de bilimin çalışması, bilimsel çalışma, bilirkişilerin çalışması diyecek herhalde savcılık mahkemeye dosyayı gönderirken diye düşünüyorum. Bunların hepsi tabii, bakın şununla bağlayacağım. En son söyleyeceğim cümle şu. Ben bir gazeteciyim ve bu cümleyi söylemek benim mesleki borcum ve görevim ve işim. Her zanlı arkadaşlar, kendi vicdanınızda da olsa, toplum vicdanında da olsa, her zanlı adalet karşısında da olsa, savcılık da zanlı olarak onu sorguluyor olsa, her zanlı suçu ispat edilene kadar masumdur. Asla unutmayın. Masumluk karinesi diye bir şey var, masumiyet karinesi diye. Asla unutmayın. Delilleri ispatlanması şart arkadaşlar. Savcılar işini bilirler. Lütfen sabredin, olur mu? Lütfen sabredin. Sevgiler hepinize, saygılar.